Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün çatlak brownie kurabiye tarifim var. Şu anda keşfetinizde çok çıkan bu kurabiye bir diğer adıyla saten kurabiye olarak da geçiyor. Ben 2-3 sene öncesinde bu kurabiye tarifini yine denemiştim. Hem Instagram sayfamda hem YouTube kanalımda sizlerle paylaşmıştım. Şu anda sesli olarak detaylıca anlatmak istedim. İçi kek gibi dışı da kurabiye gibi olan kurabiye lezzetlerini seviyorsanız mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Sürekli yapılabilecek çok hızlı, pratik, lezzetli bir kurabiye tarifi. Hemen tarifime başlayalım. Öncelikle 2 adet yumurtamızı uygun bir kabımızın içerisine alalım. Vermiş olduğum malzeme ölçülerinden tam 40 adet çatlak brownie kurabiye elde ettim. Eğer daha az yapmak isterseniz malzeme ölçülerini yarıya indirgeyebilirsiniz. Kabımın içerisine 2 adet yumurta ilave ettikten sonra 2 su bardağı pudra şekeri ilave ediyorum ve çırpıcıyla karıştırıyorum. Bu aşamada yumurta ve şekerin güzelce özleşmesi için bir 2-3 dakika kadar çırpalım. 6 yemek kaşığı dolusu kakao ilave ediyorum. ...270 gram tereyağı ekliyorum. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz ama ben sağlıklı olmadığı için margarin kullanmıyorum. Tereyağı ile yapıyorum. Ama tercihen tabii ki margarinle de bu kurabiyeyi yapabilirsiniz. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Unu mutlaka kontrollü bir şekilde ilave edelim. Yumuşak kulak memesi kıvamında bir kurabiye hamuru elde edeceğiz. Çok sert olmaması gerekiyor. İlk önce unumun yarısını kabıma ilave ettim. Daha sonra bir paket hamur kabartma tozu ve bir paket vanilya ilave ediyorum. Malzemeleri ilave ettikten sonra ilk önce elimle şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra diğer kalan unumu da ilave ettikten sonra hamurumu yaklaşık 5 dakika kadar yoğuruyorum. Unutmayalım ki tüm kurabiye tariflerinde güzelce yoğurursanız hem pürüzsüz güzel bir kıvamda olur kurabiye hamurunuz hem de çok lezzetli olur. Malzemelerin iç içe geçmesi ve güzelce yoğrulması çok önemli. Gördüğünüz gibi istediğim kıvamı elde ettim. Yumuşacık bir kurabiye hamuru oldu. Şimdi yağlı kağıt serili fırın tepsimin içerisine kurabiye hamurumdan parçalar koparak avucumun içerisinde yuvarlıyorum ve yağlı kağıt serili tepsimin üzerine diziyorum. Bu aşamada dilerseniz daha büyük boyutlarda kurabiye hamurundan parçalar alarak daha büyük kurabiyeler elde edebilirsiniz. Ben gördüğünüz gibi cevizden biraz büyük kurabiye hamurları aldım ve o şekilde avucumun içerisinde yuvarlıyorum. İdeal kurabiye boyutu ölçüsünde oluyor bu şekilde. Hiçbir şekilde üzerini bastırmayın çünkü böyle yüksekçe kabaran bir kurabiye olacağı için yassı olmaması gerekiyor. Sadece avucunuzun içerisinde yuvarlayıp yerleştirmeniz yeterli. İlk önce bu şekilde kurabiye hamurlarımı yağlı kağıt serili tepsime dizdikten sonra benmari usulü eriteceğim çikolatalarımı hazırlayacağım. Kurabiyeleriniz bu şekilde bir kenarda dinlenirken toplamda 180 gram sütlü çikolata kullandım. Bu kurabiyedeki en önemli püf noktası üzerine kullanacağınız çikolatanın kalitesi ve sütlü çikolata olması. Mutlaka sütlü çikolata tercih ediyoruz ve kaliteli bir çikolata kullanıyoruz. Ben 3 paket toplamda 180 gram sütlü çikolata kullandım. Bu malzeme ölçülerine göre çok az kaldı. Yani bir tatlı kaşığı kadar çikolata kaldı. O yüzden bu malzeme ölçülerini yapacaksanız 3 paketi kullanmanızı tavsiye ederim. Benmari usulü çikolata eritmek için öncelikle bir cezvenin yarısına kadar suyumuzu dolduralım. Çok kısık ateşte ocağımızın altını açalım. Cezvemizin üzerine küçük bir kase yerleştirdikten sonra 3 paket çikolatamızı parçalar halinde bölüp ekleyelim. Kısık ateşte suyun buharı ile çikolataların erimesini bekleyelim. Kendiliğinden eridiği için erimeye başladığı zaman kaşık yardımıyla karıştırabilirsiniz.
Bu kurabiyede sütlü çikolata kullanmamızın sebebi kurabiye hamurunun bir tık daha koyu kalması ve üzerindeki oluşan çikolatanın da sütlü çikolatanın açık renk olduğu için daha açık renkte gözükmesi. Ama tercihen tabii ki de bitter çikolatayla da yapabilirsiniz. Beyaz sütlü çikolatayla da yapabilirsiniz. Tercihe bağlı ama bilinen özelliği bu çikolatanın bu şekilde sütlü çikolatayla yapılmış olması. Beyaz çikolatayla da çok güzel görüntüde oluşuyor. Ben daha önce de yapmıştım. Denemenizi tavsiye ederim. Yağlı kağıt serili tepsimizin üzerine dizdiğimiz kurabiye hamurlarımızın üzerine dilerseniz benim yaptığım gibi bir kaşık yardımıyla çikolatadan alıp kurabiyelerimizin üzerine sürebilirsiniz. Ya da kurabiye hamurunu elinizde alıp direkt çikolatanın içerisine de batırıp çekebilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben bu şekilde kurabiye hamurlarının şekli de bozulmaması için kaşık yardımıyla üzerine sürüyorum. Benim için daha kolaylık oluyor açıkçası. Bu kurabiyenin üzerine ne kadar çok çikolata sürerseniz o kadar çok lezzetli ve güzel olacaktır. Bir de kurabiyelerimizi pişirirken mutlaka pişirme ısısına dikkat edelim. 165 derecede alt üst ayarda ısınmış fırında kontrollü bir şekilde pişirelim. 10 dakika benim fırınımda ideal oldu açıkçası ama 10 ve 15 dakika aralığında pişirmenizi tavsiye ederim. Mutlaka kontrollü bir şekilde pişirelim. Üzeri hafif çatladığı zaman mutlaka kurabiyelerimizi fırından çıkaralım. Çünkü üzeri çok fazla pişirirseniz çok kıtır oluyor ve çikolatanın lezzetini alamazsınız. Kontrollü bir şekilde takip ederek fırınımızda kurabiyelerimizin üzeri çatladıktan sonra hemen çıkartalım. Kurabiyelerim benim fırınımda tam 10 dakika içerisinde pişti. Yakından da gördüğünüz gibi çok güzel çatladı ve şahane oldu. Mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Aşırı lezzetli, çok güzel bir kurabiye. Üst kısmı kurabiye lezzetinde, içi de kek lezzetinde bir kurabiye. Her ne kadar ben seneler öncesinde bu tarifi sizlerle paylaşmış olsam da şu anda son günlerde viral olan favori kurabiye tarifidir. Görüntüsü çok güzel ve tadı çatlak kurabiyeyi anımsatan bir kurabiye. Üstelik de çok hızlı yapılabiliyor. Yapımı sadece 5 dakikada hazır olan kurabiye. Yakından da sizlere şimdi hemen iç dokusunun kıvamını göstermek istiyorum. Benim çocuklarım çok sevdi. Hem büyüklere hem küçüklere hitap eden bir lezzet. Özellikle çikolata severler bu kurabiyeyi kesinlikle denemeli. Hem pratik hem de görüntüsü ve lezzetiyle muhteşem bir kurabiye oluyor. Yakından da gördüğünüz gibi içi kek dokusunda, dışı da kurabiye lezzetinde şahane bir kurabiye. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Yepyeni tariflerimden anında haberdar olabilmek içinse bildirim zilini lütfen açınız. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yorum kısmına mesaj yazmayı unutmayınız. Hepinize tek tek dönüş sağlıyor olacağım. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.